Herkese selamlar. Döviz kurunun aşırı yükselmesinden sonra markalar neredeyse haftalık fiyat güncellemesine gitmeye başladılar. Renault markası 18 Aralık günü fiyatlarını güncelledi. İnsan bayilere de kızamıyor. Ne diyeceksin ki? Döviz kuru freni patlamış kamyon gibi giderken zam yapma mı diyeceksin? Ama bayilerin stokladıkları, hatta markaların ikinci el reyonlarında 0 kilometrede satmaya çalıştıkları araçları ellerinde patladığını ve uzun süreler ellerinden çıkaramayacaklarını söyleyebiliriz. Tabi az da olsa satacaklardır ama bu fiyatlara alabilecek kesim oranı çok düşüktür. Herkes alamaz. Elinizde patlayacak. Ya efendiler, insanlar araç almak için her gün bayileri ararken sen herkese yok çekiyordun ya. Ne oldu? O arabaları stoklayanlar, sizlere de söylüyorum, sadece bayiler yapmadı. Hepimiz biliyoruz. Ne oldu? Aldın kenara bıraktın, garajları doldurdun. Bugün nakite ihtiyacın olursa o araçları nasıl satacaksın? Kime satacaksın? Galericilere de satamazsın. Onlar da senin elindeki araçlara bu rakamları veremez. Biz buna Allah'ın adaleti diyoruz. İhtiyacı olan, engellisi olan birkaç kuruş parasını zor da olsa toplamış olanların hakkına girmedin mi? Girdin. Asıl stokçuluk yaptığın için işin ahiret kısmı var. Allah'tan ki ölüm var. Haydi Renault markasının hepimizin sevdiği bir ikon model olan 4. nesil Megane modelinin fiyatlarına bakalım. Öncelikle giriş versiyonuna baktığımızda 1.3 litrelik 4 silindirli 140 beygir güç 240 Nm tork değerleri sunan motor üzerinde bulunan Megane, benzinli 6 ileri manuel şanzımanı ile fabrika verilerine göre şehir içi yakıt kullanımı 7.4 litre iken şehir dışı yakıt kullanımı ise 5 litre. 1353 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 9.8 saniyede ulaşabiliyor. Evet, fiyatına baktığımızda bu anlattığım 1.3 litre 140 beygir güç sunan motorun giriş donanımı olan Joy donanımlı versiyonunun Şubat ayındaki liste satış fiyatı 202.000 TL idi. Şubat ayından Aralık'ın 18'ine kadar artık totalde kaç sefer zam yediğini bilmiyorum. 260.000 TL değer kazanarak 462.000 TL oldu. Yarım milyona şunun şurasında ne kaldı ki? Ha gayret, biraz daha zorlasan sen de yarım milyon barajını geçeceksin. Ya bu Megane'ın anlattığım modeli fazla değil. Daha 2 ay önce Ekim ayında 230.000 TL idi. Hey yavrum hey. Eylül-Ekim aylarında hem etraftaki eş dostlar hem de sizlerden gelen yorumlarda araç ne zaman alalım, Ocak ayını bekleyelim mi diyenler olmuştu. Ben de cevaben demiştim ki benim otomotiv sektöründe öğrendiğim en önemli şey otomobil almanın en uygun zamanı içinde bulunduğun aydır. Çünkü bir sonraki ay bu aydan daha pahalı olacak. Zam yapacaklardır. Fiyatlar çıktığı yerden ekstrem bir durum olmadıkça inmiyor kolay kolay. Bu sözümü değiştirmek istiyorum. Ne zaman araba alalım sorusunun cevabı, yani araba almanın en uygun zamanı içinde bulunduğun ay değildir. Artık otomobil almanın en uygun zamanı içinde bulunduğun saattir. Bir sonraki saat dövizin artmayacağının garantisi yok ve ekonomistler dövizin durumunu bu şekilde devam ederse şu anki halinin 2 katı olacağını söylüyorlar. Bu arada yatırım tavsiyesi değildir. Bana kalırsa altın yatırımı daha güvenilir. Çünkü yükselmesi ve düşmesi için 2 etken var. Birisi ons fiyatı, diğeri de dolar kuru. Tabi söylediğim 24 ayar altın için geçerli. Eğer 22 ayar alırsanız kuyumcuların, yani piyasanın da bıraktığı sağlam bir makas var. Şimdi biz Megane'a devam ettiğimizde bu Joy donanımın üzerine birkaç özellik ekleyip kol dayama, ön panjurdaki krom detaylar gibi eklentiler ile Joy Comfort adını verdikleri yine aynı motor ve özellikleriyle satılan Joy Comfort'un güncel liste satış fiyatı 470.000 TL. Halbuki Ekim ayındaki fiyat listesi 243.000 TL idi. 2 ayda üzerine 227.000 TL gelmiş oldu. Artık özel tüketim vergisine, yani ÖTV'ye yeni bir düzenleme gelmesi elzem oldu. Bütün araçlar %80'lik vergi dilimde. %50'lik vergi dilimde de sadece bildiğim kadarıyla Egea modeli var. Onun da giriş versiyondaki 2 aracı. Hyundai daha fiyatları güncellemedi. i20'de de kalmadı büyük ihtimalle. %45'lik vergi dilimde ise hiç araç yok zaten. Bütün araçlar %80'lik vergi diliminde yer alıyor. Ne olacak yani? Bu şekilde devam edilemeyeceğine göre yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ben yapılsa dahi otomobil satışlarını eski satış rakamlarına ulaşmasının hayal olduğunu düşünüyorum. Şimdi geldik otomatik olanının fiyatına. Sizlerin de daha çok ilgi gösterdiğiniz Megane versiyonu olan benzinli 7 ileri otomatik şanzımanlı araç, yukarıda bahsettiğim 1.3 litrelik 140 beygir güç 240 Nm tork değerlerine sahip olan motorun üzerinde bulunduğu aracın teknik veriler açısından üstteki versiyondan farklı olarak yakıt tüketim verilerini görmekteyim.
Yakıt kullanımına baktığımızda fabrika verilerine göre şehir içi 6.4 litre iken şehir dışında ise 4.7 litre yakıt kullanım değerleri sunuyor. Joy donanıma sahip olan bu otomatik şanzımanlı Mega'nın Şubat ayındaki fiyatı 231.000 TL idi. 11 ay sonra 287.000 TL artarak güncel liste satış fiyatı tamı tamına 512.000 TL oldu. iPhone bilgisayarın fiyatı bile 1 milyonu aşmışken sana kızamıyorum ki Megan. Aynı motorun üzerinde yer aldığı donanım olan Joy Comfort olarak adlandırılan otomatik şanzımanlı Mega'nın fiyatına baktığımızda liste satış fiyatı 531.000 TL olduğunu görmekteyiz. Ekim ayında fiyatı ne diye baktığımızda ise 266.000 TL olduğunu görüyoruz. 2 ayda üzerine 265.000 TL gelmiş oldu. Yani 2 ay önce Ekim ayında bu araç 266.000 TL'ye satılırken 2 ay sonra bir 266.000 TL daha ekliyorsun Kasım ayında bir tane Megane alabilmek için. Allah sonumuza hayır etsin. Aynı 1.3 TC motorun Touch versiyonunun liste satış fiyatı 595.000 TL oldu. İstikamet 1 milyon TL. Yolun yarısını çoktan geçti Megane. Seni tutana aşk olsun. Şubat ayındaki fiyat listesine baktığımızda 335.000 TL olduğunu görüyoruz. 260.000 TL üzerine gelmiş oldu. 1.3 litrelik 140 beygir güç, 240 Nm tork değerlerine sahip olan motorun benzinli 7 ileri otomatik şanzımana sahip ikon donanımlı Megane'ın güncel liste satış fiyatı 659.000 TL. Bu aracın elimde Nisan ayı fiyat listesi var. Ona baktığımda ikon paketin satış fiyatı 369.000 TL'ymiş. 290.000 TL gelmiş oldu. Allah'tan ki Ocak fiyatı yok. Şimdi sırada dizel cephesi var. Öncelikle motor ve teknik bilgilerden bahsedip fiyatlarına sonra geçeriz. 1.5 litrelik 4 silindirli içten yanmalı motor, 115 beygir güç, 270 Nm tork değerlerine sahip. Dizel 7 ileri otomatik şanzımana sahip olan Megane'ın bu versiyonu fabrika verilerine göre şehir içinde 4.5 litre yakıt kullanırken şehir dışında 3.9 litre yakıt kullanım verileri sunuyor. Tabi bu verilerin üzerine 1.5-2 litre ekleyin, öyle düşünün. Kıyas olması açısından direkt fabrika verilerinden bahsediyorum. Yoksa tam anlamıyla bir kıyas pek mümkün değil. 1470 kilogram ağırlığıyla sıfırdan 100 km/saat hıza 11.2 saniyede ulaşabilmekte. Evet, şimdi fiyatından bahsedebiliriz. Dizel giriş donanımı olan Joy donanıma sahip Megane'ın güncel fiyat listesi 581.000 TL. Şubat ayındaki liste satış fiyatına baktığımızda 311.000 TL'den satılmaktaydı. 11 ayda TL bazında 280.000 TL'lik bir fiyat artışı olmuş. Bu araç Ekim ayında 356.000 TL'ye satılıyordu. Bu fiyat artışları böyle devam edecek artık. Bu araçlar yakın zamanda milyonluk araçlar olacak. Aynı 1.5 Blue DCi motorun üzerinde bulunduğu Touch donanıma sahip Megane'ın güncel fiyat listesi 632.000 TL. Bu aracın Şubat ayındaki liste satış fiyatı 325.000 TL idi. Tamı tamına 307.000 TL'lik bir artış olmuş. Tabi TL bazındaki değeri. Artık bu rakamları yakında konuşamayacağız bile. Her neyse, gelelim zirveye. Megane aracının en full versiyon olan dizel otomatik ikon donanımlı Megane'ın güncel liste satış fiyatı 677.000 TL oldu. Şubat ayında 362.000 TL'den satılmaktaydı. Ve Şubat ayından bu zamana dek, yani 11 ayda 315.000 TL'lik bir doların etkisini görüyoruz. Megane için söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, morallerinizi de yüksek tutun.